Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul değerlendirmesi yapacağız. Piyasalarda sert düşüş olduğunu görüyoruz. Öncelikle uzun vadeli grafiğimize bakalım. Dolar bazlı bakalım. Sonrasında ise kısa vadeli hareketliliği birlikte izleyelim. Boğa piyasasında olduğumuz için majör görüntüleri her zaman hatırlamak lazım. Minör görüntülere göre hareket ederseniz piyasa sizi yutacaktır arkadaşlar. Bakın 2000 yılından itibaren oluşan bir kanal görüntümüzdü bu ve birlikte çizmiştik arkadaşlar. 2000 yılıyla 2006 yılının zirve noktalarını aldık. 2 tane tepe ve 2001 yılının dip noktasına yerleştirmek suretiyle 2 tepe bir dipten oluşan bir kanal görüntümüzdü. Yıllar sonra 2020 yılında pandemi zamanında bu kanalın alt bandı test ediliyor ve hedefimiz ne oluyor? Kanal alt bandından sonra kanal orta bandı, sonrasında buranın da aşılmasıyla birlikte kanal üst bandı oluyor. Bakın kanal üst bandının yukarı yönlü kırılmasıyla kanalımızı aynen klonladık ve bir kanal boyu kadar daha fiyatın yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz dedik. Önemli bir direnç bölgesi aşıldığı için eskiden direnç olarak çalışan bu bölge artık destek olarak çalışıldığının retest hareketini de yaptı ve bizim hedefimiz Borsa İstanbul'da 10.000 olarak görülmektedir. Benim hala Borsa İstanbul'daki beklentim 10.000'dir arkadaşlar. Bu konu anlaşıldıysa dolar bazlı görüntülerimize bakalım. Bakın dolar bazlı görüntülerimizi de 1990 yılından itibaren çizmiştik arkadaşlar ve 1990 yılından gelen bu görüntümüze göre 2021 yılının Aralık ayında alt band test ediliyor ve buradan almış olduğu güçle birlikte nasıl TL bazlı alt banddan sonra orta banda kadar geldiyse fiyatların orta banda kadar gelmesini ve 400 dolar Borsa İstanbul'un hedefinin olduğunu düşündüğümü sizlere söylemiştim. Hala hedefim aynen geçerli. Bakın günlük vadelere bakalım. Burada sarı düşen bir trendimiz var. Sarı düşen trendimizi direnç noktasından daha önce bahsetmiştik. 290 dolardı. 290 doların üzerine atmayla birlikte bakın burada bir retest hareketi oluşturdu. Şu retest hareketiyle yükseldik. Sonrasında altına fake bir iniş yapmayla birlikte geri üstüne attığımızı görüyoruz. 290 dolarlara kadar düşmesi normal. 290 dolarların üzerinde tutunabilirse yönümüz hala 400 dolar olarak görülmektedir. Dolar kurunu 27.70 diye düşünürsek 290 dolarla çarptığımızda 8033 civarına geliyor. Yani 8000-8100 civarında Borsa İstanbul'un yukarı yönlü dönmesini işin açıkçası bekliyorum. Şimdi Borsa İstanbul'un TL bazlı görüntüsündeki çizimlerimizi ekledim arkadaşlar. Bu çizimlere göre ikili tepeden bahsediliyordu. Hala ikili tepe yok. Hala buradaki tepe oluştu. Sonraki tepe daha yüksek. İkili tepenin oluşabilmesi için bakın bu bölgedeki 7644'ün altında bir yere gelirsek ve oralarda kapanış yaparsak buradan bir yükseliş trendi oluşturacaktır. Buradan oluşan yükseliş artık bir önceki dibin altına geldiğinden dolayı diyeceğiz ki burada ikili tepe oluştu ve buradaki dibin altında bir yerden yukarı yönlü dönüyoruz ve bu dönüş hareketimizin buradaki oluşan zirvenin altında bir yerden tekrardan aşağı doğru dönmesi beklenir diyeceğiz. O yüzden ikili tepenin oluşabilmesi için 7644'ün altına bir yere fiyatların gelmesi lazım. O zaman Borsa İstanbul'da ikili tepe oluştu ve buradan aldığı tepki yükselişiyle birlikte sat pozisyonlarına hazır olmamız lazım diye birlikte konuşacağız arkadaşlar. Şu an için bu bölgenin altına gelmedikçe varsayımlarla ikili tepe var. İşte buradan daha da düşecek şeklinde yorum yapmak doğru değildir. İkili tepe formasyonu bize bunu söyler. Buranın altında bir yere gelip dönmedikçe ikili tepe formasyonundan bahsedilmez. Yani 7500'lere geldi diyelim. Buradan tepki beklenir. 7500'lerden de 8000 lira tepki yapar. 8100, 8200'lere oradan daha da yükselemez ve aşağı doğru düşmesi beklenir. Bunun altına eğer gelirse bunlardan artık bahseder hale geleceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar 7644'ün altına bir yere geldik ve buradan şu anda tepki hareketi yapıyoruz. İkili tepe görüntümüz oluştu. Bir önceki dibin altında dip yaptığımızdan dolayı düşen dipler oluştu burada. İlk sinyali aldık ve dikkatli olun, bu bir tepki yükselişidir diyeceğiz. Dikkatli yerlerden, direnç bölgelerinden satabiliriz diye konuşmaya başlayacağız ama şu an için erken. Biz ne demiştik? Bakın düşen trendimiz var. 8380 TL'nin altında kalmadıkça yön yukarıdır dedik. Bugün savaş muhabbetiyle birlikte genel dünya üzerinde bir satış olduğunu görüyoruz. Bu tür haberler biliyorsunuz önden hızlı fiyatlanıyor. Sonrasında ise borsa kendi yerini buluyor arkadaşlar. Daha önce de Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir takım beklenti dışı açıklamalarla birlikte piyasalar 1-2 gün düştü ve haber etkisi geçtikten sonra yukarı yönlü döndüğünü görüyoruz. Savaş
olayı tabii ki daha büyük bir olay ama savaşın kimler arasında olduğuna da bakmak lazım. Üçüncü ülkelere sıçramaması ihtimalinde İsrail'le oluşan Filistin arasındaki savaş çok uzun sürmeyeceğini ve bir şekilde daha önceki durumlar gibi piyasanın yönünü yukarı yönlü çevireceğini düşünüyorum. Bu bölgede 8380'in altında kaldığımızdan dolayı temkinli moda geçmemiz lazım. 1-2 gün bakın arkadaşlar, eğer bunun altında hala devam ediyorsa satıp kenara çekilmeyi veya elinizdeki maliyetleri biraz daha azaltmayı düşünebilirsiniz. Ancak 1-2 gün bekleyip bunun üzerine atıp atmadığına bakmak lazım. Çünkü savaş olayı iki büyük devlet arasında olan bir savaş değil ve etkilerinin çok uzun sürmeyeceğini işin açıkçası düşünüyorum. Uzun vadedeki etkileri tabii çok daha fazla olabilir. Ancak kısa vadede ben piyasalara çok bir etkisinin olacağını işin açıkçası şahsi görüşüm olarak düşünmüyorum. Ancak düşüncelere göre değil, teknik analize göre hareket etmek lazım. Bakın buradaki sarı düşen trendimizin altında stop olup kenara çekilmek lazımdı. Ancak bugün sert bir satış oldu. Zaten altında bir açılış yaptık. Kimse satış yapamadı. 1-2 gün bakacağız. Eğer haberin etkisi geçiyorsa bunun üzerine çıkmayı bekleyeceğiz. Haberin etkileri devam ediyorsa dolar bazlı grafiklerin hedeflerinde de söylediğim gibi 8000 olarak artık son bizim destek bölgemiz var. Buralardan dönmesi lazım. 8000-8100 civarından. Eğer bizim 10.000 hedefimiz varsa bu bölgelerden yukarı yönlü dönmesini işin açıkçası bekliyorum. 1-2 gün sakin olarak bakacağız. Sonrasında karar aşamasına doğru gideceğiz arkadaşlar. Ben genel yönün yukarı yönlü olduğunu, boğa piyasalarında bu tür durumların normal karşılanması gerektiğini, tabiri caizse boğa piyasalarının cilveleridir bunlar arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul seçimleri ile alakalı durumlarda da piyasalar sert düştü. İstanbul Belediye Başkanı hakkında açılan davalarda da sert düştü. Ancak boğa piyasalarında satışlar olacak ki yükselişler daha sert olsun. Bence 10.000 hedefinin son düşüşleri olduğunu ve hedefin bu düşüşlerden sonra 10.000 civarı olacağını işin açıkçası ben düşünüyorum. Dolayısıyla bu satışları 1-2 gün izlemenin daha doğru bir strateji olacağını, şu anda sakin olmanın sizlere daha doğru sonuçlar vereceğini işin açıkçası düşünüyorum. Burada 8.380'in yukarı yönlü atılmasını beklemek lazım. Üzerine atamıyorsa yapmış olduğunuz eklemelerde biraz kenara çekilebilirsiniz. Yüklerinizi azaltabilirsiniz. Üzerine atarsa tekrardan alırsınız arkadaşlar. Ama yeni alım yapmak için şu anki görüntüler uygun değildir. Şu anda negatif görüntüdeyiz. 8.380'in üzerine atmadığımız sürece de bu negatiflik devam edecektir. Haberiniz olsun. Piyasa düştü diye alım yapmak da bu seviyelerden doğru bir strateji olmayacaktır arkadaşlar. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmak suretiyle izlerseniz coin bulucu olarak beni de mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar bu yayınlarda strateji kuruyoruz ve birlikte bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yayınları takip etmek kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.